Evet arkadaşlar, Gayita kanalına hoş geldiniz. Bugün size yeni akvaryumu tanıtacağım. Gördüğünüz gibi mobilyalı bir akvaryum. 2 tane kapağı var. Arada bölmesi var ve kendisi de 300-400 litre civarında bir akvaryum. Aynı zamanda üst tarafta da yem atmak için açılır kapanır bir kapağı var. Fiyatı 7500 lira. Nerede aldığımı merak edenler bana Instagram'dan yazabilir. Onlara link göndereceğim arkadaşlar. Şimdi normalde akvaryumlarda ne yapılır? Su altı resmedilir. İşte batık gemiler, kayalıklar, işte bitkiler vesaire. Ama biz bu sefer daha farklı bir şey yapacağız. Bunu internette de görmedim. Yani ilk olacağını düşünüyorum. Ben illaki dipte köşede vardır ama kendi tasarımımızla ilk defa böyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Suyun altını değil, gökyüzünün üstünü resmedeceğiz arkadaşlar. Yani Mars temalı bir akvaryum yapacağız. O zaman hızlıca kurulum kısmına geçelim. Şimdi öncelikle kırmızı kum aldık arkadaşlar şu şekilde. Bunu biraz yıkadık. Hatta bayağı yıkadık ama bir türlü o kırmızı boyasından kurtulamadık. Zar zor kurtulduk. Bu da olduğu kadar değil. Zemini kırmızı kum ile kaplayacağız. İnşallah kum yeter. Çoğu yerde çünkü kırmızı kum yok. Bulana kadar canımız çıktı. Son 4 paket falan bulduk. 4 kilo kadar aldık. Akvaryumumuzun üst tarafı çift taraflı yem atabileceğiniz şöyle cam sürgülü alanlar var arkadaşlar. Biz şuradan atacağız. İki taraflı açabiliyoruz çünkü. Buradan kumumuzu içeri dökeceğiz. Öncelikle zemini kırmızı kumla kaplayacağız. Evet, kumumuzu hemen bunun içine dökeceğiz arkadaşlar. Yani şuraya şöyle destek için bir cam daha yapmışlar. Bu yüzden kolumun tamamını sokamıyorum. Yani tasarım yaparken bu bizi bir tık zorlayacak. Zemini kaplaması benim için yeterli. İnşallah kaplar diye tahmin ediyorum. Bu arada akvaryum konusunda ben acemiyim. İlk akvaryumu da zaten bit pazarından almıştım. O videoyu da sağ üstte koyuyorum arkadaşlar. İlk akvaryum serüvenimizde, yani kendi akvaryum serüvenimde bu şekilde başlamıştı. Sonrasında açıkçası balıklarıma üzüldüm. Küçücük yerde yaşıyorlar. Neden bunlara daha iyi bir hayat sunmuyorum diye düşündüm ve gittim bu kocaman akvaryumu aldım arkadaşlar. Şimdi kumu zemine döktük. Bunu bir güzel yayacağız. Sonra bunun üstüne lav kırığı koyacağız. Onu da zaten göstereceğim bunu yaydıktan sonra. Zemin tarafına kum yetmedi tahmin ettiğimiz gibi. Gerçekten büyük bir akvaryummuş. Biz de şöyle bir şey yapacağız. Orta kısmı, şu kısmı şöyle yarım hilal şeklinde kumla dolduracağız ve arka tarafını lav taşı yapacağız. Böyle kayalıkmış gibi olacak. O şekilde halledeceğiz şimdi. O yüzden kumları ben biraz daha yaklaştırıyorum içeriye doğru. Şöyle bir ufak tefek buradan birileri geçmiş gibi bir izlenim yaratacağım. Yani ön tarafa daha çok kumları koyacağım. Arka tarafa daha çok kayalık taş koyacağım. Bu da Mars'taki dağları temsil edecek bize. Evet. Kumları bu şekilde yerleştirmeye karar verdim. Yani en azından ön tarafına. Tabii ki yine kırmızı kum bulursam gidip alacağım. Zemini komple kırmızı kumla yapacağız. Ama şu an elimizdeki malzemelerle sadece arka tarafı lav taşlarıyla kaplayıp orayı da bir dağ havasında göstereceğim arkadaşlar. Şimdi lav taşı kısmına geçelim. Onları da ekleyelim. Bakalım zemin nasıl görünecek. Lav kırığını koyacağız şimdi. Şöyle küçük taşlar. Bunlar aslında akvaryum için çok faydalı taşlar. Çünkü yararlı bakterilerin içinde yaşamasını sağlıyor. Aynı zamanda doğal bir filtre görevi görüyor. Suyun pH değerini de dengede tutuyor. Haliyle bunlar akvaryum için gayet güzel, faydalı taşlar. Bunları şimdi zemin tarafına koyacağız. Bakalım nasıl görünecek. Bırakıyorum. Evet. Lav kırığı. Lav kırığı deniyor buna arkadaşlar. Küçük olanlarına. Bunun daha da küçükleri var. Hani gerekirse biz bunları kendimiz ezip daha da küçük hale getirip yani kum gibi de kullanabiliriz bunları. Ama biz biraz da kum olsun istedik. Yani tabanı komple kum yapıp üzerine lav taşı koymak istedik. Şu an onu yapacağız. Yani kumumuz zaten yetmediği için ön tarafı kum yapıp arka tarafı lav taşı yapacağız. Bir kısmını yıkadık, koyduk. Yetmezse biraz daha yıkayıp buraya takviye yapacağız. Evet arkadaşlar, bir kısmını koyduk. Gördüğünüz gibi böyle görünüyor akvaryumda. Yeterli olmadı, bir tık daha takviye yapıp şu boşluğu da dolduracağız. Hatta şöyle biraz kenarları da tepeleme, belki şöyle hilal şeklinde şuradan başlayarak arkaya doğru bir ufak tepeleme yapacağız. Sonra da asıl büyük
lav taşlarımız, lav kayalığı deniyorlar, lav kayası deniyorlar. Onları koyacağız. Sonra arkaya sticker'ımızı yapıştıracağız. Sticker'ı görmeniz lazım. Yani sticker yapıştırınca bambaşka bir dünyaya demeyeyim. Evet, bambaşka bir dünyaya, Mars'a dönüşecek. Yani niyetimiz o şekilde. Şimdi biraz daha taş yıkayıp takviye yapacağız. İkinci parti lav kırığını koyduk. Bunu da bu alana döktüm. Şöyle. Varsa bir taktiğiniz, bana söylemek istediğiniz bir şey, yorumlara yazabilirsiniz. Sonuçta ben bu işte o kadar usta biri değilim. Yeni bir şeyler deniyorum. Sadece kafamda olan şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Tabii ki bu işe yıllarını vermiş, akvaryum işinin zirvesinde olan insanlar var. Onlar da bize, bilenler yorum yaparsa güzel olur bizim için. Evet. Kumral olması bir tık keyfini kaçırdı ama onu da halledeceğiz bir şekilde. Şimdilik zeminimiz bu şekilde. Hatta bunu biraz daha derin yapalım. Şöyle. Şöyle biraz tepecik yapalım. Kumunu şöyle dağıtalım. Arka tarafı biraz da tepecik yapacağız arkadaşlar. Temel olarak yapmak istediğimiz yere ulaştık. Zeminimiz bu şekilde olacak. Gerçekten ayak basılmamış bir zemin gibi. Mars filmlerinde de hep böyleydi, ben öyle hatırlıyorum. Şimdi asıl noktaya geleceğiz. Lav kayalarını koyacağız. Büyük kayalıkları. Mars'taki o büyük genelde uzay mekiğinin çarptığı kayalık var ya, onu koyacağız onlardan. Ve bu kadarla da sınırlı olmayacak. Buna 3D'den yaptığımız oyuncaklar, görseller, dizaynlar, bunları da ekleyeceğiz. Final halini zaten göreceksiniz. Şimdi lav kayalarımızı koyalım, büyük kayaları. Sonra arkaya sticker yapıştıralım ve ana hatlarıyla Mars gezegenimizi su altına nasıl göründüğünü görelim. Sonrasında da detay link. Evet. Evet arkadaşlar, lav kayası da işte gördüğünüz gibi bu taşlar böyle delikli melikli. İşte burada yararlı bakteriler falan yaşıyor ve aynı zamanda filtreleme de yapıyor. Bu da akvaryumdaki canlılar için iyi bir şey. Tabii bitki falan besliyorsanız onlar için de iyi. Şimdi bunları akvaryumumuza yerleştireceğiz. Akvaryum bu şekilde olacak. Şimdi asıl kilit noktaya geleceğiz arkadaşlar. Bence kilit noktası. Arkaya sticker yapıştıracağız. Sticker yapıştırınca bu akvaryum bambaşka bir havaya bürünecek. Arkadaki o beyazlık gidecek. Tamamen Mars temalı, kırmızı kumların olduğu mükemmel bir akvaryuma dönüşecek. Sonrasında buraya tabii ki Mars için koloniler, evler, uzay gemileri vesaire koyacağız. Ve final formunda size göstereceğiz. Motorları ekleyeceğiz ve su ekleyeceğiz. Şimdilik sticker'a geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sticker'ı koyduk. Bambaşka olacak demiştik. Bambaşka oldu bence. Benim fikrim. Arkada gördüğünüz gibi bir Satürn var. Uzak sistemde bir güneş var. Zaten burası Mars yüzeyi. Arkaya da biraz daha lav taşı koyduk. Bir tık fazla oldu gibi. Bir iki tane de lav kayalığı koyarsak bu işi tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an bu şekilde. Tabii şeyler ıslak olduğu için, taşları, kumları yıkadığımız için şöyle bir nemlendi, buharlandı, parmak izi vesaire oldu. Burayı da temizleyince inanılmaz bir şey olacak. Şimdi motorumuzu bağlayacağız. Dış motorumuzu, iç motorumuzu biraz çalıştıracağız. 1-2 gün boyunca. Tabii siz bu kısmı görmeyeceksiniz. Sonra da oyuncaklarımızı yerleştirip buraya bir Mars kolonisi kurup bunu tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi motor takma kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, taşlarımızı koyduk. İç motorumuzu, dış motorumuzu bağladık. Elimizdeki eski balıklarımızı buraya koyduk. Şimdi diyeceksiniz, lan bu akvaryuma Japon mu koydunuz? Ne yapalım? Klozete mi atalım? Bunlarla sonuçta bizle birlikte devam ediyor. Şöyle bir şey yaptık. Yaklaş. Yeni bir dış motor aldık. Sansan HV302. Sunsun da diyebilirsin. Fiyatı 3000 küsür lira. Ben zaten ekrana yazmışımdır bunun fiyatını. 4000 de olabilir. Emin değilim. Sonra içeriye Soba marka 1902 olması lazım model. Emin değilim. 1902 marka bir iç motor aldık. O da şu an içerideki dalgayı sağlıyor. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dış
İç motordan gayet memnunuz ama suyun bulanıklığı henüz bir gitmedi. Bir böyle kireçli gibi su. Zamanla şey olacaktır. Kayalıkları biraz daha geri attık ve son olarak benim kuzenimden Ömer'den bununla ilgili bir 3D yazıcıda birkaç tane oyuncak bastırdık bu akvaryum için, uzay temalı. Şimdi onun açılışını yapacağız. Evet, bakalım 3D'de bastırdığımız oyuncaklarımızı Ömer nasıl yapmış. Hemen yavaş yavaş sıkıştırdım dedi, dikkatli aç dedi. Bir tane astronot yaptık. Şöyle çantalı mantalı. Ömer bunun büyük olduğunu söyledi diğerlerine göre. Şu astronotumuz. Detayları falan gayet iyi. Murat'ı. Bir astronot oyuncağını şeye koyacağız, akvaryuma. Şimdi bir tane uzay aracı. Bunları tabii ki boyayacağız şu şekilde. Bunun yine tekerleklerini. Bunun bir de anteni var. Ona dikkat et demişti. Antenine de bakacağız. Bir tane kapsül. Uzay kapsülü. Bu da güzel olmuş. Beğendim. Boyutu falan. Tabii ki astronot. Astronot bir tık büyük olmuş. Evet, gerçekten. Kapsüle göre. Bu da uzay kapsülümüz. Bu astronot aslında bununla geldi ama o astronot bu astronot değil. Onu değiştireceğiz. Bir tane kutu. Bir tane hediye vermiş. O hediyeyi özellikle aç dedi. O yüzden muhtemelen o bu kutu. Ona bakacağız. Bu şöyle parçalar, ha bu şey. Bunun kamerası mı dedi. Bunun mu lan o? Bunun kamerası mı, anteni mi, öyle bir şey dedi. Ya şu. Bu bunun. Şöyle bir kamerası var arkadaşlar. Keşif aracımız. Aynen. Uzay keşif aracımız. Bu ne? Onu bilmiyorum. Bakacağız. Yanında bir tane de koloni için şöyle bir sığınağımsı, depomsu. Bunu nereye takacağız acaba ya? Bu da bir şeyi ama. Ha, şura mı lan? Tamam, şura. Tamam, bu da böyle aynen. Kamera dediği bu. Şöyle. Bir muhabbet. Sağa sola dönen. Bir keşif aracı. Kadro bu. Kolonimiz, yani akvaryum zaten karşıda görüyorsunuz. Şöyle bu kapsülü bir yatıracağız kayalıkların üzerine. Yanına az ilerisine bir tane astronot koyacağız. Yani bu şey gibi. Kapsülden inmiş, ilerliyormuş gibi. Abi şurada bir kolonisi olacak. Burada da bir keşif aracı olacak. Bu şekilde Mars temalı akvaryumumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Ve bir de hediye gönderdi. Dedi ki özellikle bunu izleyicilere de göster. Canlı yayında bunun kutu açılışını yap. Bunu özellikle gönderiyorum dedi. Bunun açılışını dedi şeyle yap, yayına ekle dedi. O da bu kutu tahminim. Bakalım, çok merak ediyorum. Çok şerefsizce bir şey çıkacağına eminim içinden. Bakıyoruz ne çıkacak. Ne yapmış da göndermiş. Tam diyor şey için dedi. Senin temaya da uygun dedi. Bakacağız. Biz dostuz temalı bir uzaylı yapmış arkadaşlar ve önemli bir detayı var. Gördüğünüz gibi arkadaş silahlanarak gelmiş. Dostuz diye ama hiç öyle bir izlenimi yok. Bunu akvaryuma koymam ama bunu ekstra ayrı bir yerde bu uzaylı arkadaşı da değerlendireceğiz. Çok gerçekçi olmuş. Ömer'e buradan teşekkür ediyoruz. Bunları akvaryumuza yerleştirip son halinde size gösteriyoruz. Tabi o zamana kadar da suyun bulanıklığı muhtemelen gitmiş olur. Motorlar da işini yapmış olur. Ve gördüğünüz gibi akvaryum bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyuncaklarımızı da yerleştirdik en son. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Bunları suda batırmak çok zor oldu bu arada. Şu bizim uzay keşif aracımız. Gördüğünüz gibi şurası. Uzay keşif aracı. Kamerası, sensörü, her şey üstünde. Orta tarafta bir ne diyeyim? Depo mu diyeyim? Bir home mu diyeyim? Ev. O tarz bir şey var. Ve burada da kazalı bir iniş yapmış kapsülümüz var arkadaşlar. O da kazalı bir şekilde orada duruyor. Astronotumuz indi. Astronotumuz da var aslında. O da burada gördüğünüz gibi. Ama astronotumuz kapsül kadar olduğu için, sağ ol, teşekkürler Ömer. Kapsül kadar olduğu için bunu buraya atmayacağız. Daha küçüğünü yapacağız. Ya da bunu şöyle de yapabiliriz. Hani şuradan atıp süzülen bir astronot yapabiliriz. Zaten yer çekimi de yok. Gördüğünüz gibi. Süzülen bir astronot da yapabiliriz. Sonuç olarak Mars temalı akvaryumumuz bitti arkadaşlar. En son Sansan HV302 motor almıştım. Şurada. Gördüğünüz gibi yok. Çünkü su kaçırdı. Contası ile ilgili problem vardı. İade ettim. Ve gerçekten Sansan'larda conta problemi varmış. Almamanızı da tavsiye ediyorum. Eheim falan alacağım herhalde. Bir Alman malı falan alacağım. Suyun bulanıklığı da geçince gayet harika bir şey olacak. Biraz da aşağıdan çekelim şöyle. Bu motordan memnunum. Sobo. Arka planda Mars temalı kağıdımız var. Ve burada da
Gördüğünüz gibi oyuncaklarımız, lav taşlarımız da bir Mars yüzeyi gibi görünüyor. Akvaryumumuz bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Her şeyi hatırlattım herhalde. Kendinize iyi bakın. O zaman hadi Allah'a emanet.